Size bu videomda Sultan 3. Selim'in hayatını anlatacağım. 3. Selim, Osmanlı Türkçesi Selim-i Salis divan edebiyatındaki mahlasıyla İhlami, doğum tarihi 24 Aralık 1761, ölüm tarihi 28 Temmuz 1808, 28. Osmanlı Padişahı ve 107. İslam halifesidir. 3. Selim 24 Aralık 1761 tarihinde babası 3. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası 1. Abdülhamit tahta çıktı. 1. Abdülhamit Şehzade Selim'e kendisinden önceki padişahların tersine oldukça iyi davrandı. Kafes oda hapsi hayatı yaşamasına rağmen Selim'in iyi bir eğitim almasına izin verdi. Şehzade Selim müzik ve edebiyatta ilgilendi. Yaşamasına rağmen Fransa'nın Fransız devrimi öncesindeki son kralı olan 16. Louis ile mektuplaştı. Daha tahta çıkmadan Osmanlı Devleti'nde köklü bir yapısal değişikliğe gerek olduğunun inancına vardı. 1. Abdülhamit 7 Nisan 1789 yılından ölünce 3. Selim Avrupa'yı temelinden sarsacak olan Fransız devriminin eşiğinde tahta çıktı. 3. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya ile savaş halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avusturya ile yapılan Ziştova Anlaşması, 1792 yılında Rusya ile yapılan Yaş Anlaşması ile son buldu. Böylece 3. Selim Osmanlı ordusuna çoktandır yapmak istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada Napolyon Bonaparte komutasının altındaki Fransız orduları Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı. 1798 Osmanlı ordusu İngilizlerin yardımıyla Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan El Arish Anlaşması ile Fransa Mısır'daki emirlerinden vazgeçti. 1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde tahttan çekilmek zorunda kaldı. 3. Selim'in yerine geçen amcaoğlu 4. Mustafa 3. Selim'in tekrar kafese geri gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde 2. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa Sarayı yaklaşırken 3. Selim Padişah 4. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. 3. Selim ile onu idam etmeye gelen Yeniçeri arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. 3. Selim'in cenazesi Lale Camii'nin avlusunda babası 3. Mustafa'nın türbesinde defnedildi. 3. Selim döneminde Avrupa ülkeleriyle ilişkiler, Osmanlı-Rusya ilişkileri. 3. Selim saltanatı Osmanlı-Rus Savaşı 1787-1792 savaşlarında devam ederken başladı. Osmanlı Devleti'nin Fransa karşı Rusya ittifak yapması devam etti. Ancak daha sonra bu ittifak bozuldu ve 3. Selim'in saltanatının sonunda Osmanlı Devleti tekrar Rusya ile savaş halindeydi. 1774 yılında Çariçe II. Karantina ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım'ı Rusya'ya vermek zorunda kalmıştı. 3. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti'nin başında hala 2. Karantina'nın bulunduğu Rusya'dan Kırım gibi önemli toprakları geri almak amacıyla 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nı savaşmaktaydı. İngiliz ve Fransızlar da savaşa katılmakla birlikte bu savaşta Osmanlı Devleti'ni destekliyorlardı. Ancak Osmanlı Devleti hesapladığı bir şekilde kendisini Avusturya'nın da karşısında buldu. Osmanlı ordusu disiplinden uzaktı ve Rusya ile yaptığı Fokşan 1 Ağustos 1789 ve Boze 22 Eylül 1789 savaşlarında büyük kayıplara uğradı. Akkerman Kalesi Rusların eline geçti ve Besarabya Rusya tarafından işgal edildi. Osmanlı Devleti kendine müttefik bulmak amacıyla 11 Temmuz 1789 tarihinde İsveç ve 31 Ocak 1790 tarihinde Prusya ile barış anlaşmaları imzaladı. Ancak bu iki devletten de elle dokunulur bir yardım alamadı. Sonunda Osmanlı Devleti karşı Rusya kadar başarılı olmayan Avusturya Osmanlı Devleti ile barış anlaşması imzaladı. Ziştovi Anlaşması 4 Ağustos
Ağustos 1791. Avusturya'nın savaştan çekilmesinden birkaç ay sonra Rusya'da barış anlaşması yapmaya razı oldu. Yaş Anlaşması 9 Ocak 1792. Osmanlı Devleti bu anlaşmaya Kırım'ın Rusya'nın egemenliği altına geçtiğini tekrar kabul etmek zorunda kaldı. Dinyester Nehri Rusya ile Osmanlı Devleti arasında sınır olarak kabul edildi. 1792 yılında 1805 yılına kadar Osmanlı Devleti ve Rusya barış içinde yaşadılar. Hatta Osmanlı Devleti Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Birleşik Krallık ve Rusya ile işbirliği bile yaptı. 24 Eylül 1805 tarihinde Osmanlılar Ruslarla yeni bir dostluk anlaşması imzaladılar. Ancak bu anlaşmanın imzasında kısa bir süre sonra tekrar Osmanlı Devleti ve Rusya arasında anlaşmazlık çıktı. Rusya, Osmanlıların Rus yanlısı Eflak ve Boğdan beylerini görevden almasından hoşnut kalmadı. 41 civarında Rus askeri Eflak ve Boğdan'a girdi. 3. Selim 22 Aralık 1805 tarihinde boğazları kapattı ve Rusya'ya savaş ilan etti. Rus donanması Osmanlı donanmasını 11 Mayıs 1807 tarihinde Çanakkale Boğazı civarında ve 19-29 Haziran 1807 tarihleri arasında Limni Adası yakınında yendi. 3. Selim'in tahttan indirildiğinde 1806-12 Osmanlı-Rus Savaşı halen devam etmekteydi. Osmanlı-Avusturya ilişkileri Zichtova Anlaşması. Osmanlılar 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı kuşatmasından beri defalarca Avustralya ile savaşa girmişlerdi. 3. Selim tahta geçtiğinde de Avustralya Rusya ile birlikte Osmanlı Devleti ile tekrar savaş halindeydi. Osmanlılar Avusturya karşı İsmail zaferini kazandılar. Ancak Avustralyalılar Sebeş, Muhadiye, Lazarhane ve Pançova işgal etmeyi başardılar. Belgrad'ı 8 Ekim 1789 tarihinde ve Semendire'yi de daha sonra ele geçirdiler. Ancak Avusturya gene de Osmanlılara karşı kesin bir üstünlük sağlayamadı. Hem savaş yorgunluğu hem de iç işlerindeki sorunlarından dolayı Avusturya Osmanlı Devleti ile anlaşma istedi. 4 Ağustos 1791'de imzalanan Zichtova Anlaşması ile Avustralya ele geçirdiği toprakları Osmanlılara geri verdi ve ayrıca Rusya'ya yardımda bulunmayacağını da söz verdi. Bu savaş Osmanlıların Avustralyalılarla yaptığı son savaş oldu. Bu tarihten sonra Rusya Osmanlıların en önemli düşmanı ve rakibi oldu. Osmanlı-Fransa ilişkileri. Osmanlıların Fransızlara Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar uzanan bir dostluk ilişkileri vardı. Fransızlar ilk defa kendilerine tanınan kapitülasyonlardan büyük yara görmüşler. İlişkiler kesintisiz olarak bir dostluk temelinde süre gelmişti. 3. Selim tahta geçmeden Fransa kralı 16. Louis ile mektuplaşmaktaydı ve Ruslarla yapılmakta olan savaşta Fransızlar Osmanlı Devleti'nin tarafını tutuyorlardı. Ancak Fransa hükümetinin Büyük Britanya'nın Mısır ve Uzak Doğu ticaret yolları üzerine etkisini kırma amacını gütmesi nedeniyle bu ilişkilerde ilk olarak bir kırışma meydana geldi. Dışişleri Bakanı Charles Marouge de Talleyrand, Perigord ve General Napolyon Bonaparte Osmanlıların elinde olan Mısır'ı ele geçirip Fransa lehine Büyük Britanya karşısında önemli bir avantaj sağlamak istiyordu. 2 Temmuz 1798 tarihinde Napolyon İskenderiye'ye işgal etti. Mısır her ne kadar Osmanlı Devleti'nin bir parçası olsa da iç işlerinde oldukça bağımsız olarak yönetilmekteydi. Kahire'nin de 22 Temmuz 1798 tarihinde Napolyon Bonaparte'ın eline geçmesi üzerine Osmanlılar bu durumu kabul etmeyerek Mısır'ı savunmaya karar verdiler. 2 Eylül 1798 tarihinde Osmanlı Devleti Fransa'ya savaş ilan etti. Osmanlı ve Mısır orduları Fransa'da karşısında önce bazı yenilgiler aldılar ama Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki ordu 18 Mart 1799 tarihinde Akka önlerinde karşılaştığı
Fransız ordusunu başarıyla geriye püskürttü. Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu 1 Ağustos 1799'da Osmanlı kuvvetleri karşısında bir muhabere kazandı. Ancak Fransa ordusunun yetersiz olduğu ortaya çıkmaktaydı. Bu durumu göz önünde bulunduran ve Fransa'daki siyasi bunalıma müdahale etmek isteyen Napolyon Bonaparte Fransa'ya geri döndü. 22 Ağustos 1799 Mısır'da gücünü pekiştire Fransa sonunda 27 Haziran 1801 tarihinde imzalanan sözleşmenin hükümlerini uyarınca Mısır'a geri çekildi. 9 Ekim 1801 imzalanan Paris Anlaşması Fransa'nın Mısır seferini sona erdirdi. Bu şekilde Mısır yeniden Osmanlı yönetimine geçti. Mısır konusundaki anlaşmazlık olumlu bir sonuca bağlandıktan sonra Fransa ile olan ilişkiler kısa zamanda düzeldi. 25 Haziran 1802 tarihinde Paris'te imzalanan bir diğer barış anlaşması da Fransa ve Osmanlı Devleti arasındaki dostluğu pekiştirdi. Napolyon Bonaparte 1804 yılında kendini 1. Napolyon Selimiye Rusya ve Birleşik Krallığa karşı savaş açmaya ikna etmeye çalışıyordu. Ruslar da tam tersine Osmanlıların Fransa'ya savaş ilan etmesini istiyorlardı. Ancak Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden kendisini Balkanlardaki Hristiyanların koruyucusu olarak kabul etmesini istemesi ve Sırp isyanlarının desteklememesi Rusya ile olan ilişkiler gerginleştirdi. Sonunda Rusya'nın Eflat, Boğdan'a girmesiyle Osmanlılar Rusya'ya savaş açtılar. Birleşik Krallık Osmanlı Devleti'ne Sebastiani'yi sınır dışı etmesi, Fransa'ya savaş açması, Eflak ve Boğdan'ın Rusya'ya verilmesi gibi kabul edilmeyecek taleplerde bulundu. Bu talepler kabul edilmeyince de Admiral Sir John Thomas Duchcovart 1748-1817 komutasındaki Birleşik Krallık donanması 19 Şubat 1807'de Çanakkale Boğazı'nda Marmara Denizi'ne girerek Osmanlı ordusunu donanmasını yok etti. Donanmasını İstanbul limanında demirleyen Duchcovart Osmanlı Devleti ile anlaşmaya çalıştı. Bir anlaşmaya varılamadı ama geçen süre boyunca Sebastiani'nin de yardımıyla İstanbul'un savunmasını güçlendirildi. Siperler kazıldı ve şehri savunmak için toplar yerleştirildi. O günlerde 3. Selim'in şehri korumak için Sebastiani ile birlikte bizzat siper kazdığı söylenir. Şehrin savunmasını kıramayacağını anlayan Duchcovart donanması ve geri çekerek İstanbul limanından ayrılmak zorunda kaldı. Böylece İstanbul önemli bir bombardıman tehlikesi atlatmış oldu. 3. Selim döneminde yapılan ıslahat hareketleri. Askeri alanda yenilikler. Askeri alanda özellikle subay yetiştirilmesine önem verilmiştir. 3. Selim Yeniçerilerin ve Timarlı sipahilerinin ıslahatıyla ilgili 72 maddelik bir ferman yayınlamıştır. Bu maddelerden ana başlıkları şunlardır. Yeniçerilerin esame alımı yasaklandı. Nizam-ı Cedid adlı ilk kez batılı tarzda ordu kurulmuştur. Bu ordunun masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adlı bir hazine kurulmuştur. Askeri okullarda ilk kez yabancı dil Fransızca eğitimi başlamıştır. Hıdrellez'ten Kasım ayına kadar olan talimler 3'e çıkarıldı. 1790 yılında Tophane'de bir okul yaptırıldı. 1792 yılında ise Halıcıoğlu'da bir humbarcı ocağı kurulmuştur. Bu kışlanın da bir bölümünde istihkamcı, diğer bir kısmında ise humbaracı yetiştiriliyordu. Daha önce Eyüp Sultan'da bulunan Mühendishane-i Sultani Halıcıoğlu'na taşındı. 1800 yılında humbarcı ocağına bağlı olarak Mühendishane-i Finuni Berri Humayun kuruldu. Cami altında bulunan tersane mühendishanesine gemi inşaat bölümü de eklenmiştir. 1805 yılında yine bu okul inşaat ve Seyr-ü Sefain adlı iki ana bölüme ayrılmıştır. Osmanlı'nın ilk resmi yabancı dili belirlendi. Fransızca. İlk resmi devlet matbaası kuruldu. Yerli ticareti korumak için Avrupalıların ülke içinde ticaret yapmaları yasaklandı. 3. Selim dönemindeki isyanlar. 1789-1807 arası hüküm süren 3. Selim döneminde birçok yeniliğe imza atmıştır. Öte yandan da bu yeniliklerin salt 3. Selim'in kişiliğini affetmek ve ondan önceki dönemlerin
sadece bir karanlık çağ olarak tanımlanması da çok yerinde değildir. 3. Ahmet döneminde başlayan yenilikler 1730 patrona Halil isyanı ile sekteye uğrasa da ondan sonra yönetimde olan 1. Mahmut 1730-54, 3. Osman 54-57, 3. Mustafa 57-74, Abdülhamit 74-89 zamanında azımsanmayacak yenilikler yapmıştır. Bu 59 yıllık süreci hiçbir şeyin yapılmadığı karanlık bir dönem olarak anmak yerine 3. Selim tarafından köklü değişikliklerin yapıldığı, dönemin hazırlandığı, bazen yüksek, bazen düşük ama sürekli bir değişimin olduğu dönem olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. İşte bu değişim döneminde de muhalefet hiçbir zaman kaybolmamış ve her zaman isyan boyutunda olmasa da birçok kez kendini göstermiştir. 3. Selim döneminde ise bu muhalefet 3 kez belirgin ve çatışma düzeyinde ortaya çıkmıştır. Selimiye Camii vakası 1805. Nihai olarak Yeniçerilerin yerine geçmek üzere kurulan birliklere Levent çiftliğinde eğitim çalışmaları yapılırken Yeniçerileri güçlendirmemek ve kendilerinin bir parçası sanısı vermek amacıyla da onları Bostani Tüfekçisi ismi verilmişti. Ancak bu birliğe ayda 50 akçe gibi yüksek bir ücret ödenirken Yeniçeri Tüfekçisine bunun yarısı kadar ücret ödenmekteydi. Bostani Tüfekçisine ücretsiz olarak daha iyi et ve ekmek de veriliyordu. Bu durum Yeniçerilerin arasında huzursuzluk yaratırken Nizam-ı Cedid askerlerinde dışlanan ulema, esamalerden mahrum kalanlar ve Nizam-ı Cedid'i finanse etmek için ihtisas edilen İrad-ı Cedid hazinesi ek katkıda bulunmak zorunda kalan ayanlar, mültezimler ve benzeri de bu değişimden hoşnut değildi. 1805 Nisan'da yapımı tamamlanan Selimiye Kışlası'nın yanında Selimiye Camii'nin yapılacak ilk selamlık töreninde Yeniçerilerin yerini Bostani Tüfekçisi askerlerinin alacağı söylentisi Yeniçeriler tarafından uzun zamandır şüphelendikleri ocaklarının kaldırılması yolunda atılmış açık bir adım olarak yorumlanmış. Üsküdar'a geçen bazı Yeniçeriler sağa sola ateş açmaya başlamış ve Üsküdar Kışlası'ndaki Bostani Tüfekçisi ocağı askerlerini ortadan kaldıracakları tehdidinde bulunmuşlardı. Bunun üzerine 3. Selim yönetimi geri adım atarak Selimiye Camii'ndeki selamlığın başka bir tarihe ertelendiğini ilan etmiş, Yeniçerileri de selamlık törenindeki geleneksel yerlerinin korunacağını teminatını vermişti. 2. Edirne vakası 1806. 3. Selim döneminde başlatılan yenilikler aslında sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış, tüm imparatorluk topraklarına yayılması planlanmıştı. Fakat merkez yönetimin otoritesinin zayıflığı, sancaklarda ayanların gücü gibi nedenlerle bu hedefe ulaşılamamıştı. Başlarda sancaklarda bazı kışlaların kurulması ya da en azından yeni Bostani tüfekçiler sancaklara gönderilmesi istenmiş ancak tepkilerden çekinerek ertelenmişti. Ancak 1806'da tekrar ve özellikle de İstanbul'un sonra Yeniçerilerin en güçlü olduğu ve Balkanlardaki ayanların doğrudan kontrol altına alınabilmek için önemli bir üs olarak Edirne'de başlayarak bu plan tekrar yürürlüğe koyuldu. Önce eşkıya takibini mazeret gösteren Kadı Abdurrahman Paşa idaresindeki Bostancı tüfekçisi askerlerini Rumeli'ye gönderilmiş, Dağlı eşkıyası karşısında bazı başarılar kazanan yeni ocağın askerlerinden bir kısmı İstanbul'a geri çağrılmış, Çorlu'ya ve Lüleburgaz'a yerleştirilmişti. Bu duruma açık bir tepkinin gelmesi üzerine 1806 ilkbaharında Tekirdağ'da asker yazmak ve kışla kurmak için harekete geçildi. Tekirdağ'daki Yeniçerilerin Edirne'deki Yeniçerilerden de aldıkları destekle asker yazılmasına karşı çıkması ve bu konudaki fermanı uygulamaya çalışan, naibi öldürmeleri karşısında şaşıran 3. Selim yönetimi ilk başta Selimiye Camii vakasında olduğu gibi geri adım attı. Ancak ardından Kadı Abdurrahman Paşa idaresindeki yeni orduyu donanmanın da desteğiyle Tekirdağ ve Edirne'deki asilerin üzerine yolladı. Yeni orduya Anadolu'da asker yazılması sürecince gereksiz yere şiddet uyguladığı için eleştirilere uğralamış olan Kadı Abdurrahman Paşa aynı
tavrına Rumeli'de de devam etmesi, Tekirdağ'da ablukaya alan donanmayı Hümayun gemilerinin şehre bombardıman etmesi olayları bir iç savaş şekline sokmuş, geçtiği yerlerde ahalinin pasif ve açıktan direnişiyle karşılaşan Abdurrahman Paşa giderek daha da sert yöntemlere başvurup girdiği yerleşim merkezinde ahalinin malını zorla el koyması gibi gelişmeler 2. Edirne vakası olarak adlandırılan bu olayı 3. Selim için iyice içinden çıkılmaz hale getirmişti. Ahaliden destek görmeyen Abdurrahman Paşa kuvvetlerinin iaşe sorunuyla karşılaşmasının yanı sıra İstanbul'da Yeniçerilerinin bir isyana kalkışabilecekleri korkusu 3. Selim'in en sonunda geri adım atmaya zorlamış. Padişah Abdurrahman Paşa kuvvetlerini geri çekerek yeni düzeni Rumeli'de uygulaması politikasından vazgeçtiği sözünü vermişti. Nizam-ı Cedid ve Kabakçı Mustafa isyanı Vakayı Selimiye 1807. 3. Selim Avusturya ve Rusya ile Ziştovi ve Yaş anlaşmaları ile barış sağladıktan sonra çok uzun zamandır planladığı yenilik hareketlerini 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurarak başlattı. Yeni ordu Levent çiftliğinde talimlere başladı. 1600 asker İstanbul'a, diğer 12.000 kişi ise diğer vilayetlere gönderildi. Nizam-ı Cedid ordusunda uygulanan zalim Zamanlı İmparatorluğun çoğu yerine uygulamaya başladı. Rus gemilerinin İstanbul Boğazı'na hareketlerini durdurmak için İstanbul ve Karadeniz'in muhtemel noktalarına da Nizam-ı Cedid programı uygulamıştır. Fransa ve Rusya getirilen uzman ve danışmanlar bu yeni ordunun kurulmasında yardımcı oldular. Nizam-ı Cedid ordusu Mısır'ın savunmasında başarılı oldu ancak 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslara karşı fazla bir başarı gösteremedi. Bu arada Yeniçerilerin arasında Nizam-ı Cedid'e karşı olan rahatsızlık gitgide büyümekteydi. 1807 yılında Yeniçerilerin Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılması talebiyle Kabakçı Mustafa'nın ilerlediği altında ayaklandırdılar. 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde kendisi tahttan çekilmek zorunda kaldı. 3. Selim'in yerine tahta geçen 4. Mustafa'nın döneminde Osmanlı başkentinde büyük bir kargaşa yaşandı. Yeniçeriler şehirde bir terör ortamı yarattılar. Eski Nizam-ı Cedid askerlerinin kapı kapı dolaşarak bulup öldürdüler. Padişahın hiçbir otoritesi kalmadı. Eski Nizam-ı Cedid tarafından Ruscuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa bu kargaşaya son vermek ve 3. Selim'in tekrar tahta geçirmek amacıyla bir ordu oluşturarak Edirne'den 16.000 sadık askeriyle İstanbul'a yürüdü. Alemdar Mustafa Paşa saray kapısında ordusuyla bekleyerek 4. Mustafa'yı tahttan inmeye zorlamaktayken 4. Mustafa kendisi yerine tahta çıkarılabilecek 2 Osmanlı hanedanı üyesini boğdurtmaya karar verdi. Böylece hanedanın tek üyesi olarak kaldığı için kendisini tahta bırakılacağını hesaplamıştı. İsyancılar harem dairesinde ibadet etmekte olan sultana saldırdılar. 3. Selim kendisini boğmak için sarayda odasına gelen cellatlarla büyük bir mücadele verdi ama sonunda can verdi. 4. Mustafa'nın adamları padişahın kardeşi Şehzade Mahmud'u da öldürmek istediler. Ancak Mahmud ona sadık kalmıştı. Olan cariyeler ve hizmetkarların yardımıyla sarayın damına çıkartıldı ve böylece ölümden kurtuldu. Saray kapısını kırarak saraya giren Alemdar Mustafa Paşa askerleriyle saraya girdiğinde 3. Selim'in naaşını karşılaştı. Bu esnada Şehzade Mahmud can güvenliğinin sağlandığını görünce ortaya çıktı ve 4. Mustafa'nın yerine tahta çıktı. Böylece 3. Selim'in yapmak istediği yeniliklerin uğruna yaşamını kaybetmiş oldu. Ancak yerini geçen 2. Mahmud 3. Selim kadar yenilik yanlısı olmakla beraber siyasi bakımdan çok daha kurnaz davrandı. 3. Selim'in yapmak istediği yenilikleri yapmakla kalmadı. 3. Selim'in canına mal olan Yeniçerileri de ortadan kaldırmayı başardı. Özel hayatı 3. Selim'in babası ve amcasının eğitimine verdiği önemden dolayı bilgili ve kültürlü bir şehzade olarak yetişti. Bir yandan Doğu kültürüne ilgisine devam ettikten Batı kültürüne de ilgi duyuluyordu. İlk defa 1797 yılında 3. Selim zamanında İstanbul, Avrupa'dan gelen bir grup opera gösterisi sergiledi. Fransız mimar ve ressam Antoine Ignace Milling İstanbul'da birçok yapılar inşaat etti.
İstanbul'un çeşitli manzaralarını gösteren gravürler çizdi. 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan'ın Melik tarafından Ortaköy semtinde inşa edilen sarayı İstanbul halkı ve Avrupalılar arasında çok ün kazandı. Bir yandan eleştirilere neden olan 3. Selim sık sık kız kardeşinin sarayına uğramakta büyük zevk alırdı. 3. Selim şiir ve müziğe çok meraklıydı. İlhami mahasıyla birçok şiirler yazdı ve çok sayıda şarkı besteledi. Klasik Türk müziğinde Suzi Dilara ve Şevkıza, Kar, Beste Semai şarkı, Köçekçe, Perşev, Saz Semaisi formunda 64 civarında eser bestelemiştir. Sultan 3. Selim'in ailesi. Eşleri: 1. Nefi Zar Sultan, 2. Husni Mah Sultan, 3. Zıbı-i Fer Sultan, 4. Afitap Sultan, 5. Refet Sultan, 6. Nuri Şems Sultan, 7. Gonca Nigar Sultan, 8. Dem Hoş Sultan, 9. Tabi Safa Sultan. Bilinen çocuğu yoktur. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.